Bir düşün. Gecenin bir yarısı evindeki duman alarmı çalmaya başlıyor. Ne yaparsın? Muhtemelen hemen ayağa kalkar, mutfağa koşarsın. Çünkü alarm sana şunu söylüyordur. Ortada bir tehlike olabilir. Ve bu aslında çok normaldir. Çünkü alarmın görevi seni rahatsız etmek değil, korumaktır. Ama şimdi hayal et. Ortada hiçbir duman yok, hiçbir yangın yok. Ev tamamen güvenli. Buna rağmen alarm susmuyor. İşte kaygı bozukluğunu en sade haliyle böyle düşünebiliriz. Beynin seni korumaya çalışırken tehlike olmayan yerde bile tehlike varmış gibi davranmaya başlar. Kalbin çarpar, kasların gerilir, nefesin daralır, miden sıkışır. Zihnin sürekli en kötü ihtimalleri üretir. Henüz kötü bir şey olmamıştır ama bedenin olmuş gibi tepki vermeye başlamıştır. Ve insan bir süre sonra hayattan değil, kendi zihninin ürettiği ihtimallerden yorulur. Sevgili dost, bugün Bilinçaltı Kodlar serimizin 21. bölümünde kaygı bozukluğunu konuşacağız. Bilimsel olarak nedir? Neden oluşur? Nasıl iyileşir? Günlük hayatta hemen uygulayabileceğin hangi basit adımlar kaygıyı azaltabilir? Aynı sorunları yaşayan bazı insanlar kaygının içinde boğulurken bazı insanlar nasıl devam edebilir? Ve inancımız bize kaygı, umut, tevekkül konusunda ne söylüyor? Ama önce çok önemli bir ayrımı yapalım. Çünkü çoğu insan kaygıyı düşman zannediyor. Oysa kaygı her zaman düşman değildir. Bazen sadece işini fazla ciddiye alan bir koruma gibidir. Kaygı ile kaygı bozukluğu arasındaki fark, kaygı insan olmanın doğal bir parçasıdır. Yani bir sınava girmeden önce biraz kaygılanırsın. Önemli bir görüşmeden önce heyecanlanırsın. Sevdiğin biri hastalandığında endişelenirsin. Ekonomik bir belirsizlik yaşadığında geleceği düşünürsün. Bunların hepsi belirli ölçülerde normaldir. Çünkü kaygı seni hazırlamaya, tedbir almaya ve tehlikeyi fark etmeye yöneltebilir. Ancak kaygı gereğinden fazla yükseliyor. Uzun süre devam ediyor, kontrol edilmesi zorlaşıyor ve artık uykunu, işini, ilişkilerini ya da günlük yaşamını bozmaya başlıyorsa burada kaygı bozukluğundan söz edilebilir. Yani sorun alarmın varlığı değildir. Sorun alarmın gerçek tehlikeyle orantısız biçimde çalışmasıdır. Kaygı bozukluğunda genellikle 3 şey aynı anda olur. Zihin kötü ihtimaller üretir, beden sanki tehlike gerçekleşmiş gibi tepkiler verir, davranışlar da bu tehlikeden kaçmaya ya da her şeyi kontrol etmeye yönelir. İnsan sürekli güvence arar. Aynı şeyleri defalarca kontrol eder, kaçırır, erteler. Her ihtimali önceden düşünmeye çalışır. Ama bütün ihtimalleri kontrol etmeye çalıştıkça daha da yorulur. Çünkü hayatın tamamını garanti altına almak mümkün değildir. Kaygının en büyük oyunlarından biri de şudur. Sana yeterince düşünürsen kötü bir şeyi önleyebileceğini söyler. Oysa bazen düşünmek çözüm değildir. Sadece aynı korkuyu zihninde tekrar tekrar yaşamaktır. Sevgili dost, şimdi senden küçük bir şey isteyeceğim. Son bir hafta içinde seni en çok kaygılandıran şeyleri düşün. Aklına ilk gelen şeyi. Bir sağlık meselesi olabilir, çocuğunla ilgili olabilir, işinle, paranla, geleceğinle ya da ilişkinle ilgili olabilir. Birazdan anlatacaklarımı o örnek üzerinden dinle. Çünkü videoyu bitirdiğinde elinde gerçekten uygulayabileceğin bir yol olmasını istiyorum. Bilimsel olarak nasıl iyileşir? Kaygı bozukluklarında en sık kullanılan ve en güçlü bilimsel desteğe sahip yöntemlerden biri bilişsel davranışçı terapidir. Kısaca BDT. BDT'nin temel yaklaşımı şudur. Başımıza gelen olayla o olay hakkında zihnimizin söylediği şey aynı değildir. Bir olay yaşanır, zihin o olaya bir anlam verir. O anlam bir duygu oluşturur. Duygu da davranışı etkiler. Dolayısıyla insanı her zaman olayın kendisi kaygılandırmaz. Olay hakkında yaptığı yorum kaygılandırır. Şimdi bunu 3 günlük örnekle görelim. Birinci örnek. Mesela telefonu açmayan bir çocuk var ve ortada bir anne var. Çocuğunu arıyor, çocuk telefonunu açmıyor. Şimdi burada olay nedir? Telefon açılmadı. Bu kadar. Ama annenin zihni hemen şöyle diyor. Kesin başına kötü bir şey geldi. Kalbi hızlanıyor, nefesi daralıyor, peş peşe aramaya başlıyor. Belki çevresindeki insanları da telaşlandırıyor. Fakat dikkat et. Gerçekte bildiği tek şey telefonun açılmamış olması. Kötü bir şey oldu kısmı ise henüz gerçek değil. Zihnin ürettiği bir senaryo. Bilişsel davranışçı terapi burada kişiye şunu sordurur. Elimdeki gerçek kanıt ne?
Telefonun açılmaması mutlaka kötü bir şey olduğu anlamına mı geliyor? Başka hangi ihtimaller olabilir? Telefon sessizde olabilir, şarjı bitmiş olabilir, araç kullanıyor olabilir, bir toplantıda ya da duşta olabilir. İşte burada amaç kendine kesinlikle hiçbir şey olmadı demek değildir. Çünkü bunu da bilmiyorsun. Ama kesin kötü bir şey oldu diyen zihne karşı daha dengeli bir cümle kurabilirsin. Şu anda telefonu açmıyor, endişelendiğimi fark ediyorum ama elimde kötü bir şey olduğuna dair bir kanıt yok. Bir süre bekleyip tekrar arayacağım. Bu olumlu düşünme değildir. Kanıtsız felaketi yakalamaktır. Başka bir örnek. Bir çalışan düşün, patronu yanından geçerken şöyle diyor. Yarın seninle konuşalım. O gece adam uyuyamıyor. Kesin beni işten çıkaracak, bir hata yaptım, mahvoldum, evimin masrafları ne olacak, bir daha iş bulabilir miyim? Bir cümleden bütün bir felaket filmi çıkıyor. Ertesi gün patron çağırıyor ve bir projeyi ya da görev değişikliğini konuşuyor. Belki de maaş zammını. İnsanların büyük kısmı hayatta olanlardan değil, olacağını düşündüklerinden yoruluyor. BDT burada şunu sorar. Ben şu anda bir gerçeğe mi tepki veriyorum yoksa yaptığım yoruma mı? Daha dengeli düşünce ne olabilir? Patronum yarın konuşmak istedi. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Olumsuz bir ihtimal olabilir ama olumlu ya da nötr bir ihtimal de olabilir. Bilmediğim bir şeyi kesinmiş gibi yaşamayacağım. Başka bir örnek. Mesela bir kişi sunum yapacak. Zihni şöyle söylüyor. Ya rezil olursam, ya kelimeleri unutursam, ya insanlar benim yetersiz olduğumu düşünürse. BDT burada yine kanıta döner. Daha önce gerçekten kaç kez rezil oldum? Çoğu insan şöyle cevap verir. Aslında hiç. Belki heyecanlanmıştır, belki bir kelimeyi unutmuştur, belki sesi titremiştir. Ama zihninin söylediği gibi büyük bir felaket yaşanmamıştır. Burada daha dengeli cümle şudur. Heyecanlanabilirim, birkaç yerde takılabilirim ama bu rezil olacağım anlamına gelmez. Hazırlığımı yapıp sunuma girebilirim ve sonra en önemli bölüm gelir. Sadece düşünceyi değiştirmek yetmez. Davranışı da değiştirmek gerekir. Sunumdan tamamen kaçarsan beyin şöyle öğrenir. Demek ki gerçekten tehlikeliydi. Kaçarak kurtulduk. Ama küçük bir sunum yaparsan, bir toplantıda bir dakika konuşursan, önce güvendiğin birkaç kişinin karşısında prova yaparsan beynin yeni bir kanıt kazanır. Kaygılandım ama yapabildim. Kaygı çoğu zaman nasihatle değil, yeni deneyimle küçülür. Çünkü bilinçaltı sözden çok kanıta inanır. Yani harekete geçmemiz lazım. Peki neden bu kadar önemlidir harekete geçmek? Çünkü kaygının en sevdiği insan hareketsiz insandır. Çünkü insan hareketsiz kaldığında bütün dikkati içeriye döner. Düşünce büyür, düşünce senaryoya dönüşür, senaryo bedeni gerer, beden gerildikçe zihin daha büyük bir tehlike olduğunu zanneder ve böylece kısır bir döngü başlar. Kaygılandığın için hareket etmezsin, hareket etmedikçe daha çok kaygılanırsın. Durgun su nasıl zamanla yosun tutarsa hiçbir işle meşgul olmayan zihin de bazen aynı düşüncenin etrafında dönmeye başlar. O yüzden kaygı yükseldiğinde her zaman büyük bir çözüm bulmak gerekmez. Bazen önce hareket etmek gerekir. Sadece hareket. Ayağa kalk, 5 ya da 10 dakika yürü. Duş al, odanı toparla, bulaşıkları yıka, markete git, bir arkadaşını ara, yarım kalan küçük bir işi tamamla, bir dosya aç, bir e-posta yaz, bedenini hareket ettir. Çünkü hareket ettiğinde beynine şu kanıtı verirsin. Ben hala hayatın içindeyim. Hala bir şeyler yapabiliyorum. Tamamen çaresiz değilim. Hareket bütün kaygıyı bir anda yok etmek zorunda değildir. %100 geçmesini beklemeyebiliriz. %100 kaygılı hissediyorsan amacın bunu sıfıra indirmek olmasın. 100'den 80'e indir. Sonra 60'a. Sonra yapman gereken küçük bir iş yap. Çünkü kaygının tamamen bitmesini bekleyerek yaşarsan hayatını kaygıya göre düzenlemeye başlarsın. Zihinsel dayanıklılık dediğimiz şey ise şu cümlede saklıdır. Kaygım var ama hareket edebilirim. Şu anda kaygın varsa ne yapabilirsin mesela? Sana çok basit bir uygulama önerebilirim. Bir kağıt al ve kaygılandığın konuyu tek bir cümleyle yaz. Sonra 3 başlık aç. 1. Kontrol edebildiğim şeyler. 2. Etkileyebildiğim şeyler. 3. Bırakmam gereken şeyler. Mesela sağlıkla ilgili bir kaygın var. Kontrol edebildiğin şey randevu almak doktordan. Gerekli kontrolleri yaptırmak, uykuna, beslenmene, hareketine dikkat etmek. Etkileyebildiğin şey doktoruna doğru soruları sormak, yakınlarından destek almak. Bırakman gereken şey henüz yapılmamış testlerin sonucunu zihninde 100 defa tahmin etmek. Çocuğunla ilgili kaygılanıyorsan kontrol edebildiğin şey mesela onunla konuşmak, gerekli sınırları koymak, ihtiyacı varsa ona destek olmak ya da profesyonel destek almak.
Bırakman gereken şey onun hayatındaki her ihtimali yönetmeye çalışmak. İşinle ilgili kaygılanıyorsan mesela kontrol edebildiğin şey ne olabilir? Bugünkü işini iyi yapmak. Bir başvuru göndermek, bir görüşme ayarlamak, yeni bir beceri öğrenmek. Bırakman gereken şey ne olabilir? 6 ay sonra ne olacağını bugün kesin olarak bilmeye çalışmak. Kaygı bütün geleceği çözmek ister. Sen sadece bir sonraki adımı seç. Bir başka yöntem de kaygı zamanı belirlemektir. Gün boyunca kaygılı bir düşünce geldiğinde onu yok etmeye çalışma. Bir yere not et ve kendine şöyle söyle. Bunu akşam belirlediğim 15 dakikalık sürede düşüneceğim. O saat geldiğinde notlarına bak. Gerçekten çözebileceğin bir şey varsa küçük bir adım belirle. Çözemeyeceğin bir şeyse onu bırakmayı seç. Böylece kaygıyı inkar etmezsin ama bütün günün direksiyonuna da oturtmazsın onu. Nefesini yavaşlatmak da bedeni sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Burnundan sakin bir nefes al. Nefesi verirken biraz daha yavaş ver. Omuzlarını gevşet, ayaklarının yere temasını fark et. Çevrende gördüğün şeylere bak. Kendine şunu söyle. Şu an buradayım. Şu anda çözmem gereken ne? Çünkü kaygı seni sürekli yarına götür. Beden ise seni bugüne geri getirebilir. Kaygıyla başa çıkabilen insanların farkı nedir? Biraz da onu konuşalım. Kaygıyla daha iyi başa çıkabilen insanların hayatı zannedildiği gibi kolay değildir. Onlar da hastalıkla karşılaşır, onlar da para kaybedebilir, onlar da reddedilebilir, onlar da sevdikleri insanlar için endişelenir. Fakat bazı şeyleri farklı yaparlar. Birincisi, düşüncelerini gerçek zannetmezler. Ya kötü bir şey olursa düşüncesini kötü bir şey olacak hükmüne dönüştürmezler. İkincisi, belirsizlikle sürekli kavga etmezler. Her şeyi bilmeden de bir sonraki adımı atabilirler. Üçüncüsü, korkarken de hareket ederler. Cesaret korkunun yokluğu değildir. Korkuya rağmen hareket edebilmektir sözünü çok iyi anlamışlardır. Dördüncüsü kontrol edebilecekleri şeylere dönerler. Bütün hayatı çözmeye çalışmak yerine bugünün işini yaparlar. Beşincisi kaygı geldiğinde bütün rutinlerini terk etmezler. Uyumaya, çalışmaya, hareket etmeye, insanlarla bağ kurmaya devam ederler. Kaygısı olmayan insan geleceğin kötü olmayacağını bilen insan değildir. Gelecek belirsizken bile bugünü yaşayabileceğini bilen insandır. Peki biraz da inancımızda kaygı, umut ve tevekküle bakalım. Çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Kaygı yaşamak iman eksikliği değildir. İnsan korkabilir, üzülebilir, endişelenebilir. Ancak yine de burada yapabileceğimiz bazı şeyler var. Öncelikle ders almak. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin de korktuğunu, hüzünlendiğini ve zorlandığını görebiliriz. Hazreti Yakup oğulları Yusuf'u götürmek istediğinde şöyle söylüyor. Onu götürmeniz beni üzer. Siz farkında olmadan onu bir kurt yer diye korkuyorum. Burada tabii ki Hazreti Yakup korktuğu için bu başına geldi diyemeyiz. Kur'an bize böyle bir sebep sonuç ilişkisi söylemiyor. Ama çok kıymetli bir şey görüyoruz. Hazreti Yakup bile korktu. Demek ki korku insan olmanın bir parçası. Fakat Hazreti Yakup'un büyüklüğü hiç korkmaması değildi. Yıllar süren acının içinde Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesiydi. Daha sonra oğullarına Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyecekti. Çünkü onun korkusu hikayenin sonunu bilmemekti. Ama Allah biliyordu. Kaygı sana hikayenin en karanlık ihtimalini gösterir. İman ise henüz son sayfayı okumadığını hatırlatır. Mesela Hz. Musa örneğine de bakabiliriz. Mısır'dan ayrılıyor, yalnız, yorgun, yabancı bir yerde. Elinde geleceğine dair hiçbir garanti yok. Medyen'e ulaşıyor. Bir kuyunun başında insanların hayvanlarını suladığını görüyor. Geride bekleyen iki kadına yardım ediyor, hayvanlarını suluyor. Yani kaygının içinde bile hareket ediyor. Sonra gölgeye çekiliyor ve şöyle diyor. Rabbim bana vereceğin her hayra muhtacım. Sürekli bu duayı tekrar ediyor. Dikkat et. Elinden gelen iyiliği yapıyor, hareket ediyor, sonra ihtiyacını Allah'a arz ediyor. Ardından ona güvenli bir yer, iş ve yuva kapısı açılıyor. Hz. Musa'nın elinde hiçbir garanti yoktu ama Rabbine olan güveni vardı. Kaygının panzehiri geleceği bilmek değildir. Kime güvendiğini bilmektir. Tevekkül hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Tevekkülün üç ayağı vardır. Duygunu inkar etme. Yapabileceğini yap, kontrol edemediğin şeyleri de ona bırak. Kaygı şöyle der. Ya kötü bir şey olursa? Güven ve iman şunu hatırlatır.
Ya Allah senin düşündüğünden çok daha güzel bir yol açarsa? Bu kötü ihtimalleri inkar etmek değil, hayatın sadece senin korktuğun ihtimalden ibaret olmadığını bilmektir. Sevgili dost, şimdi bütün videoyu 5 adımda toparlayalım. Bugün seni kaygılandıran tek bir konuyu seç. Bu konudaki düşünceni gerçeklerden ayır. Yani mesela kendine sor. Elimdeki kanıt ne? Atladığım başka ihtimaller var mı? Sonra atabileceğin en küçük ve somut adımı belirle. Belki bir telefon görüşmesi, bir randevu ayarlamak, bir yürüyüş, bir e-posta, bir konuşma, bir sayfa çalışma. Ardından bedenini sakinleştir, nefesini yavaşlat, ayağa kalk, hareket et. Güvendiğin biriyle bağlantı kur ve kontrol edemediğin kısmı dua ile Allah'a bırak. Zihnin senden yarının bütün sorunlarını bugün çözmeni isteyebilir. Ama hayat senden bunu istemiyor. Hayat senden yalnızca bugünün sorumluluğunu istiyor. Yarının bütün yollarını görmek zorunda değilsin. Bir sonraki doğru adımı görmen yeterli. Ve şunu unutma. Profesyonel destek almak güçsüzlük değildir. Kaygı uzun süredir devam ediyor, uykunu, işini, ilişkilerini ya da günlük hayatını belirgin biçimde etkiliyorsa bir psikolog veya psikiyatri uzmanına başvurmak doğru bir adımdır. Tabii orada seni 5 dakika dinleyip hemen ilaç veriyorsa çok doğru bir adımdır diyemem ama yine de en azından doğru kişiyi bulmaya çalışmak da önemlidir. Ve son olarak sana bir soru bırakmak istiyorum. Bugüne kadar seni en çok yoran korkularının kaçı gerçekten yaşandı? Ve yaşananların kaçında zannettiğinden daha güçlü olduğunu gördün. Belki de artık geleceğin bütün yükünü bugünden taşımayı bırakmanın zamanı gelmiştir. Kaygı geleceğin yükünü bugüne taşır. Tevekkül ise bugünün görevini yapıp yarının yükünü sahibine bırakır. Belki de Allah senden geleceğin bütün yükünü taşımanı değil de sadece bugünkü emanetini güzelce taşımanı istiyordur. Sevgili dost, eğer buraya kadar izlediysen ve videoyu beğenmene rağmen beğen butonuna basmayı unuttuysan belki de şimdi bunu yapabilirsin. Yine buraya kadar izledin ama henüz abone değilsen belki abone olmayı da düşünebilirsin. Unutma, bu kanal yalnızca senin zihinsel gelişimin, daha başarılı olman ve daha iyi hissetmen için var. Ve bitirirken bazen unuttuğum bir uyarıyı yapmak istiyorum. Bizler bugün hayatımıza devam ediyoruz, videolar izleyebiliyoruz, karnımız doyuyor, sırtımız pek, rahatımız yerinde. Ama biliyorsun dünyanın birçok yerinde insanlar zulüm altında ve özellikle de Doğu Türkistan'da, Gazze'de. Hatta artık Filistin'in hemen her yerine yayılmış durumda. Bunları bilip her şeyi düzeltmek zorunda mıyız? Hayır, zaten gücümüz de yetmez. Konumuzla da bağlantı kurabiliriz burada. Buna gücümüz yetmez. Ancak bir şeyler yapabiliriz. Onlar için sadece üzülmek yerine, ki üzülmüyorsak bir şeyleri sorgulamamız gerekir ama sadece üzülmek, kahrolmak yerine bol bol paylaşıp hatırda kalmasını sağlayabiliriz. Onlar için her istediğimizde dua edebiliriz. Bütçemiz nispetinde yardım gönderebiliriz ve en önemlisi de boykot yapabiliriz. Boykot yapmamak bence suça, suçluya yardım ve yataklıktır. Belki bu sözüm biraz ağır gelebilir ama neye inanıyorsam onu söylemem lazım. Çünkü her türlü savaşı, zulmü devam ettirmek için paraya ihtiyaç var ve o para da nereden gidiyor onlara? Senin, benim harcamalarımızdan. Ve eğer harcamalarımızı doğru yerlere aktaracak olursak işte o zaman bu zalimlerin her istediklerini yapmalarına engel olabiliriz. Boykotu çok az kişi yaparken bile o zalimlere destek veren onca firma zorda kaldıysa, zaman zaman o zalimler bunu bitirmek için ciddi hamleler yapıyorlarsa demek ki daha çok insan yapacak olsa aslında çok ama çok şeyi değiştirebiliriz. Lütfen ne zalimleri ne de mazlumları unutma. Mazlumlar için yapabileceğin şeyleri de unutma. Daha fazla insana duyurabileceğini de unutma. Yeni bir videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.